Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu kedi motiflerinden oluşan çantamızı öreceğiz. Çantamıza 370 gram ip yeterli oldu. Lütfen çanta tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Evet, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Böyle gayet şık, güzel bir çantamız oldu. Çantamızı ben astarladım. Bu videomda motiflerin yapılışıyla çantanın oluşumunu anlattım. Bu videodan sonraki videoda da nasıl astarladığımı anlattım. Oradan izleyip de siz de yapabilirsiniz astar kısmını eğer astarlamak isterseniz. Ağız kısmı için çıt çıt tercih ettim. Siz fermuar ya da farklı bir şekilde kapak ya da düğme de kullanabilirsiniz. Beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. O sayfalarımda da beğenilerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum. Bu şekilde çok güzel bir çantamız oldu bu da. Çantanın ölçüleri santim olarak videonun sonunda var. Eğer merak ediyorsanız eninin boyunun ölçüsünü, motifin kaç santim olduğunu, bir motifin hepsi videonun sonunda var. Anlattım hepsini. İzleyebilirsiniz. Çantamızı örmeye başlayabiliriz. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Evet, kedi motiflerimizi örmeye başlayabiliriz. Kağıt iple ördüm çantamızı. Şöyle 4 milim tığ kullandım. Evet, motifimizi örmeye sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde yuvarlak bir halka oluşturalım. Ve halkanın içinden tığımızı geçirip ilmeğimizi çıkardık. Ve buraya 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığımıza doluyoruz. Ve sihirli halkamızın içine ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde ilmeğimizi çıkardık. İkisini ördük. İkisini ördük. Tekrar ipimizi doluyoruz. Halkanın içinden yine ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Halkanın içinden batıyoruz. İkisini örüyoruz. İkisini örüyoruz. Evet, buraya zinciri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığımıza doluyoruz ve yine sihirli halkanın içine 5 tane, önce 4 tane ikili trabzan yapalım. Halkanın içinden ilmeğimizi çıkardık. İkisini ördük. İkisini ördük. İkili trabzan yapıyoruz. 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1, 2 ve buradaki sihirli halkanın içinden tığımızı takıyoruz. İpimizi doluyoruz ve bu ilmeğimizi bu ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Buraya bir kaydırma yaptık. 1, 2 tane zincir çektik yine. Şimdi önümüze 5 tane ikili trabzan yapacağız. Bu zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine boşluğun içinden battık. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini ördük, ikisini ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bu sihirli halkamızı ortamızı bu şekilde kısa uçtan tutarak çekiyoruz. Yani iyice sıkışana kadar çekelim.
Ama K tiple örüyorsanız çok fazla çekiştirmeyin. K tipimiz kopabilir. Ortası kapanacak kadar çektik. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımıza doluyoruz. Şu an gözünü oluşturuyoruz. Bu önümüzdeki zinciri atlıyoruz. Buradaki birinci trabzanın tepesinden batıyoruz. Tığımıza 2 kez doluyoruz. 4 tane zincir çektik. Tığımıza 4 tane zincir çektikten sonra 1-2 kez ipimizi doladık. Ve buradaki zincire değil, trabzanın tepesine batıyoruz. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. 4 ilmeğin ikisini ördük. Diğer ikisini ördük. Diğer ikisini ördük. Evet, 2 kez dolayıp üçlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar 2 kez doluyoruz. Buradaki aynı bu boşluğa, bu trabzanı yaptığımız yere aynı trabzanın tepesine tekrar battık. Yine bir ilmek çıkardık. 4 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Yine üçlü trabzan yaptık buraya. Aynı trabzanın tepesine 1-2 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Yine 2 kez doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine batarak yine üçlü trabzan yapacağız. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesinden yine üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 2 kez doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine batarak yine üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi burada zincir çekmiyoruz. 3 tane boşluğumuz oldu. Burada 1, 2, 3. 2 kez doluyoruz. Ve yine buradaki sonuncu trabzanın tepesine aynı bu trabzanı yaptığımız aynı boşluğa batarak tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. İkisini örüyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin üçünü hepsini bir seferde örüyoruz. Evet, bu şekilde bir ikili trabzan yapmış olduk burada. Şimdi tığımıza bir kez doluyoruz. Ve önümüzdeki zincir boşluğuna ikili trabzan yapacağız. Boşluğa battık. İpimizi çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. Tığımıza bir kez doladık. Yine aynı boşluktan battık. Ve tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizin ikisini ördük. İkisini ördük. Evet, şimdi burada çene kısmını yapıyoruz kedimizin. Çenesi için 2 tane zincir çekelim. Ve buradaki zincir boşluğuna batarak ipimizi doluyoruz. Ve bu çıkarmış olduğumuz ipi diğerinin içinden geçirerek bir kaydırma yaptık burada. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde boşluktan tığımızı geçirdik. İpimizi doluyoruz. 1. Yine boşluktan tığımızı geçirip ipimizi doladık. 2. Yine boşluktan tığımızı, ipimizi doluyoruz. 3. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi tığımızdan çıkarıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi çıkardık. Ve burada 2 tane zincir çekmiştik. Kaydırma yaptığımız yerde.
Bu 2 tane çekmiş olduğumuz zincirin birincisine, en üstteki zincire batıyoruz. Bu ilmeğimizi de kaybetmeyelim. Bu şekilde elimizle tutabiliriz burada. İpimizi burada dolayıp çıkardık. Tığımıza doluyoruz bir kez. Ve buradaki zincir çektiğimiz yerdeki ilmeğimizi de tığımıza taktık. Ve bu şekilde boşluktan tığımızı geçirdik. İpimizi doluyoruz. Ve bu ipimizi buradaki birinci zincirin içinden geçirdik. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. Evet, bu şekilde çenemizi oluşturmuş olduk. Bu şekilde görünecek. Şöyle göstereyim ben size. Buradaki gibi kedinin çenesindeki bu çukuru yapıyoruz şu an. Buradaki bu kedinin çenesindeki yüksek yeri yapmış olduk burada. Şöyle tuttuğum zaman şöyle göstereyim size. Burası kedimizin gözü. Buradaki boşlukları ördük. Ve şimdi de buradaki çenesindeki girinti çukur olan yerimizi ördük. Bu şekilde devam ediyoruz şu an. Çenemizi oluşturduk ve devam edelim diğer yanak kısmıyla kedinin. Evet, şimdi buradaki boşluğa tığımıza bir kez doluyoruz ve buradaki zincir boşluğuna batarak ilmeğimizi çıkardık. 3 ilmeğimiz var. İkisini ördük, ikisini ördük, ikili trabzan yaptık. Ve yine tığımıza bir kez doladık ve buradaki zincir boşluğuna yine batıyoruz. Ve yine ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane burada ikili trabzan yaptık. Daha sonra burada çenemizi oluşturduk. Burada da 2 tane ikili trabzan yaptık. Aynı boşluğun içine. Evet, şimdi tığımızda 2 kez doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine değil, bir sonraki trabzanın ikinci trabzanın tepesinden batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz var. İkisini örüyoruz. Ve diğer üçünün hepsini bir seferde örüyoruz. 2 kez doluyoruz yine. Ve buradaki trabzanımızın tepesine aynı bu trabzanımızı yaptığımız aynı tepeye batıyoruz. Tığımızda 4 ilmeğimiz var. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. Diğer ikisini ördük ve üçlü trabzanımızı bu şekilde yaptık. Şimdi 2 tane zincir. 1, 2. 2 zincir çektik. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve önümüzdeki trabzanın tepesine batıyoruz. Ve yine 1, ikişer ikişer örüyoruz. 2, 3. Üçlü trabzan yaptık. 1, 2 tane zincir çektik. Tığımıza ipimizi 2 kez doluyoruz. Yine önümüzdeki trabzanın tepesine batarak ilmeğimizi çıkardık ve 1, 2, 3 kez de ördüğümüz trabzandan yaptık. 2 tane zincirimizi çekiyoruz yine. 2 kez doladık tığımıza. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çekmiştik. Bu aramızda. Buradaki 2 tane çekmiş olduğumuz zincirin tepesindekine, üsttekine birinci zincirimize batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 4 ilmeğimiz var. İkisini ördük, ikisini ördük, ikisini ördük. Yine üçlü trabzanımızı yaptık. Aynı bu karşıdaki gibi 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu. 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu yanak kısımları için. Yine 2 kez doluyoruz. Buradaki gibi bir tane daha aynı boşluğa üçlü trabzan yapacağız. Buradaki aynı bu trabzanı yaptığımız boşluğa zincirin içine batıyoruz. Ve yine ikişer ikişer örerek üçlü trabzanımızı yaptık. Bu aramızda zincir çekmiyoruz. Sadece bu 3 arada zincir çektik. Evet, şimdi burada 2 tane zincir çekiyoruz.
Tığımıza bir kez doluyoruz. Ve burada 2 tane zincir çekmiştik. Bunu atlıyoruz. Birinci trabzanın tepesinden buradan batarak ilmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğin birisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık ama tığımıza bir kez doladık burada. Şimdi burada 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. Tığımıza doluyoruz ve buradaki boşluğa batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. Yine aynı boşluğa battık. Yine bir ilmek çıkardık ve ikili trabzan yapıyoruz. Bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 3 tane trabzanımızı yaptık ve bu zincirle beraber 1 2 3 4 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi buradaki önümüzdeki biraz önceki trabzanı battığımız yere birinci trabzanın tepesine aynı boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Hepsine birer tane ikili trabzan yapalım. Evet, bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yaptık burada. 4 tane daha ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Yine ikili trabzan yapacağız buraya. 4 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4. 4 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle sayıyoruz hepsini zincirle beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ikili trabzan yaptık. Evet, bir tane zincir çektik. Tığımıza doluyoruz. Ve yine buradaki aynı boşluğa batarak 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 aynı buradaki boşluğa 2 3 4. Evet, aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi önümüzde 2 tane üçlü trabzan var. Alt sırada ördüğümüz. Bu trabzanların birincisine değil, buradaki trabzanın üstüne, ikincinin üstüne yine ikili trabzan. 1 2 ikili trabzan yapıyoruz. Burada 2 tane zincir çekmiştik alt sırada. Bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 aynı boşluğa yine bir ikili trabzan yaptık. Ve 2 tane ikili trabzan yaptık bu boşluğumuzda. Buradaki boşluğumuzda da 2 tane ikili trabzan. 1 2 ve buradaki boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3. Evet, burada 3 tane yaptık. İkili trabzanımızı 1 2 3. 3 tane zincir çektik.
Şurada bir tane zincir çekmiştik. Buraya kadar 12 tane trabzanımız vardı. Bir tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de buradaki zincirlerimize kadar da 12 tane ikili trabzan yaptık. Evet, 3 tane zincir çektikten sonra yine buradaki boşluğumuza batıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Bir tane ikili trabzan yaptık ve buradaki birinci trabzanımızın tepesinden başlayalım. Ve buraya kadar hepsine ikili trabzan yapacağız. Yine 12 tane olacak. Burada da ikili trabzanımız. Şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada zincir çektiğimiz yer var. Şu şekilde zincirin kanatlarından tutturalım. 6. Devam ediyoruz. 7. 8. 9. 10. 11. Evet, 11 tane ikili trabzanımız oldu. Şu ortadaki ipimizi kaçırmayalım. Bunu arada sıkıştırabiliriz. ...11 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi buradaki zincir boşluğuna batıyoruz. 12 tane ikili trabzan yaptık. Bu kenarımızda da yine 3 tane zincir. 1, 2, 3. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki boşluğumuzda 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1. Aynı boşluğa. 2. Aynı boşluğa. 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve buradaki iki zincirli boşluğa geçiyoruz. 1, 2. Buradaki boşluğumuzda 2 tane ikili trabzan yaptık. Aynı diğer karşıda olduğu gibi burayı da öreceğiz. Şimdi buradaki zincir boşluğuna geçtik. 1. Aynı boşluğa 2. 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığımıza doluyoruz. Şimdi önümüzde 2 tane trabzanımız var. Birinci trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzana batarak ikili trabzan yaptık. Ve buradaki 2 tane zincir çektiğimiz yere geldik. Buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1. Aynı yere. 2. Aynı yere. 3. Aynı yere. 4. 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şöyle sayalım bu kenarımızı da. 3 tane zincir çekmiştik köşede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada 3 tane yapmış olduğumuz zinciri atlıyoruz. Ve birinci trabzanın tepesinden yine tığımızı batırdık. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Ve bu ipimizi bu ilmeğimizin içinden çıkararak bir tane kaydırmamızı yaptık köşemizde. Şimdi ipimizi biraz genişletelim tığımızdaki. Ve şimdi buradaki trabzanın tepesinden buradan bir tane kaydırma yapacağız. Şu şekilde geriye doğru batıyoruz.
tığımıza dolayıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde kaydırmamızı yaptık. Geriye doğru örerek. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tığımıza ipimizi doluyoruz. 6 tane zincir çektik. Alttan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zinciri alttan, yani 1-2 tane zincir atlıyoruz. Üçüncü zincirden tığımızı taktık. İpimizi bu şekilde çıkardık. 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örelim. Tığımıza doladık ve önümüzdeki zincirden yine tutturduk. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. İkili trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz. Yine önümüzdeki zincirden batıyoruz. İpimizi çıkardık. İpimizdeki 3 ilmeğin birisini ördük. İkisini örüyoruz. Ve diğer ikisini örüyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza bir kez dolamıştık. Burada tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve ilk başta çekmiş olduğumuz zincire, birinci zincire batıyoruz. Tığımızda 4 ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Tığımıza 2 kez dolamıştık. Şimdi şu şekilde önümüzdeki trabzanlara bakıyoruz. Bu ilk başladığımız trabzan. Burada 3 tane zincir çektiğimiz trabzan var. Ve burada da 1, 2, 3 tane trabzan var. Bu arada 4 tane trabzanımız vardı. Alt sırada bu 3 tane zincirle beraber. Buradaki 4 tane olan trabzanın burada en sondakine, dördüncüye, yani zinciri saymazsak 1, 2, 3. Önümüzdeki 3. trabzanın tepesinden batalım. Ve buraya bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Diğer trabzana sık iğne, 2 sık iğne. Önümüzdeki trabzana 3 sık iğne. Diğer trabzana 4 sık iğne. Diğer trabzana 5 sık iğne. Diğer trabzana, buradaki boşluğumuzun içine yaptığımız birinci trabzan. Buna da sık iğnemizi yapıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemizi yaptık. Ortadaki ipimizi sıkıştıracağız. Daha sonra uçlarımızı temizlerken. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektik ve diğer kulağımızı da olduğu gibi aynı şeyi tekrarlayacağız. 1, 2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincirden batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde ördük. Tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki zincirden battık. İlmeğimizi çıkardık. İkili trabzan yapacağız buraya. İkisini ördük. İkisini ördük. Tığımıza bir kez doladık. Önümüzdeki zincirden yine ilmeğimizi çıkardık. Birini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve buradaki birinci zincire, sonuncu zincire batıp ilmeğimizi çıkardık. 4 ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Evet, modelimiz bitti. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Şöyle uzun biraz keselim. Ve bu ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Ve buradaki birinci
trabzanın tepesinden şöyle tığımızı geçirdik. Ve bu ucumuzu da buradan arkaya doğru çekiyoruz. Ve şimdi burada sonuncu yapmış olduğumuz trabzanların şöyle altından tığımızı geçirdik. İpimizi alıp geriye doğru çektik. Evet, bu şekilde düzgün bir bitiş yerimiz oldu. Evet, kedi motifimiz bu kadar yapımı. Şu uçlarımızı daha sonra temizlemeye de göstereceğim. Evet, bu ucumuzu da burada içinde düğümleyerek burada kaybediyoruz. Evet, motifimizi bitirmiştik. Şöyle motifimizin ölçülerini de vereyim ben. Motifin eni şöyle tam düzeltelim. Daha sonra ütüleyeceğiz. Çantamız bittiğinde motiflerimizi ütüleyeceğiz. Şöyle 12 santim motifin eni 12 santim. Şöyle yüksekliğini de ölçecek olursak 9,5-10 santimde yüksekliği oldu. Sadece başının, yüzünün. Şimdi uçlarımızı temizleyelim. Bu birinci motifimizi bu şekilde bitiriyoruz. Ama eklerken bu şekilde olmayacak burası. Onu da anlatacağım daha sonra. Şimdi buradan aşağı doğru ucumuzu çekelim. Ve şurada bir tane düğüm atarak ipimizi sıkılaştırabiliriz. Şöyle. Ve buradaki trabzanların içinden ucumuzu kaybedelim. Şöyle alta doğru biraz ilmeklerin altından gizleyelim ucumuzu. Şöyle trabzanların altından tığımızı geçirip ucumuzu bu şekilde çıkaralım. Ve burada kesebiliriz ipimizi. Evet, bu ortadaki ucumuzu da sıkıştırıyoruz. İyice. Ve burada birinci trabzanın gövdesinden şöyle bir düğüm atalım. Ve kalan ucumuzu yine buradaki trabzanların altından, içinden tığımızı takıyoruz. Ön taraftan çıkmayacak. Sadece arkadaki kanatlarından. Şöyle ipimizi taktık ve bu trabzanların içinden ucumuzu gizliyoruz. Ucumuz bitene kadar bu trabzanların altından ipimizi iyice gizleyelim. Döndüre döndüre ucumuz bitene kadar gizliyoruz. Evet, ipimiz bitene kadar gizledik. Burayı iyice düzeltelim. Evet, uçlarımızı bu şekilde temizliyoruz. Saklıyoruz içinde, ters yüzünde. Evet, motifimiz bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi nasıl birleştirdiğimi anlatayım birbirine. Evet, ikinci motifimizi de ördük bu şekilde ve kulağımızı ördüğümüz yere kadar geldik. Şimdi buradaki motifimize nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Evet, yine bu kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzanımız var. Burada da aynı şekilde yapmıştık. Birinci trabzanın tepesine batarak kaydırmayla sıramızı birleştirdik. Şöyle ipimizi biraz genişletiyorduk. Ve burada geriye dönüyoruz ve birinci trabzanın tepesinden yine kaydırmamızı yapıp bir üst sıraya çıkıyoruz.
Evet, şimdi kulağımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Burada 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane zincir çektikten sonra ipimiz tığımızın önünde kalacak. Ve diğer kedimizin buradaki köşesinden zincir boşluğundan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz. Ve burada kulağımızı yapmaya devam ediyoruz. 6 tane zincir çekmiştik. 1-2 tanesini atlıyoruz. 3. zincire bu şekilde batarak ipimizi çıkardık. Ve tığımızda burada tekli trabzan yapıyorduk. Hepsini bir seferde tığımızdan çıkaracağız. Bu şekilde hepsini bir seferde tığımızdan çıkardık. Tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki zincire batarak ilmeğimizi çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. İkisini örüyoruz. Diğer ikisini örüyoruz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki zincirden battık. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Birisini ördük. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Şimdi tığımıza 2 kez doluyoruz. 1, 2. 2 kez doladık. Önümüzdeki zincire ilk başta çekmiş olduğumuz birinci zincir. Bundan tığımızı takıyoruz. İpimizi çıkardık. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. Üçlü trabzan yaptık buraya da. Şimdi kulağımızı örmeye devam ediyoruz. Yine buradaki önümüzdeki 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesinden, yani buradaki boşluğumuza yaptığımız ilk trabzan buradaki. Bunun tepesinden tığımızı taktık. İlmeğimizi çıkardık. İkisini bir örerek sık iğne yaptık buraya. Evet, burada 6 tane sık iğne yapacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. 6. sık iğnemiz bu boşluğa yaptığımız birinci trabzanın üstüne dek gelecek. Yine 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektik. Şimdi buradaki zincir boşluğuna birleştireceğiz. Yine ipimiz tığımızın önünde kalsın. Bu şekilde ipimizi geçirdik. Tığımızı bir kez doluyoruz tığımıza. Ve burada önümüzdeki 1-2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincirden ilmeğimizi çıkardık. Ve tığımızdaki ilmeklerin hepsini bir seferde örerek tekli trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz birleştirirken. Yine tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki zincirden tığımızı taktık. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini ördük. Diğer ikisini ördük. İkili trabzan yaptık. Tekrar tığımıza doladık. Yine önümüzdeki zincirden battık. İlmeğimizi çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. Birini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Şimdi tığımızda 2 kez doluyoruz. Sonuncu zincirimizden de yine ilmeğimizi çıkardık. 4 ilmeğimizi ikişer ikişer öreceğiz. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Şimdi burada yine bir tane zincir çekip bir trabzan yapmıştık. Bu zincirden sonraki trabzanın tepesinden tığımızı geçirdik ve kaydırmamızı böyle bitirmiyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Kenar kısımlarını bu şekilde yapacaktık. Sonra birleştirirken bu şekilde olmayacak. Evet, bu ipimizi buradaki zincirin yanındaki hemen birinci trabzandan, burası zincir boşluğu. Hemen birinci trabzanın altından tığımızı taktık. İpimizi geriye doğru çıkardık.
şöyle çeviriyoruz ve buradaki trabzanımızın bu şekilde kanatlarından takıp ipi geriye doğru çektik. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimiz. Şöyle düzeltelim. K-tipli ördüğüm çantaları ya da modelleri ben ütülüyorum. Daha sonra ütüleyince buralar da düzeliyor. Bu kıvırışıklıklar olmuyor yani. Bu şekilde ekleme işlemimiz. Ve çantamızın kenarı için 3 tane motife ihtiyacımız var burada. Şimdi bir tane daha motif yapıp aynı şekilde buna ekleyelim. Ve bu yandakileri nasıl birbirine birleştireceğiz onu anlatacağım. Bir tane daha motif yapıp buna ekleyip gelelim. Evet, şöyle gösterecek olursam birinci ördüğümüz motif buydu. Bu motifimizi birleştirmiştik. Aynı şekilde bu motifimizi de bu motifimize birleştirdik. Ve bu şekilde yan yana birleştiriyoruz. Yukarıdakinden başlayıp aşağıya doğru hepsini birleştirdim. Şimdi size de göstereceğim nasıl birleştirdiğimi. Buradaki motiflerimizin şöyle dikkat ederseniz bu tarafı daha düzgün duruyor. Bu tarafı daha böyle kabarık duruyor. K-tıplı ördüğümüz ipler bu şekilde. Burası daha sert oluyor. Burası daha yumuşak. Çünkü K-tıplı ördüğüm ipleri ördükten sonra ütülüyorum. Ütünün ikinci ayarında buharlı bir ütüyle buradaki motiflerimizi hem tersinden hem önünden ütüledim. Ama bu tarafını daha ütülemedim. O aradaki farkı size göstermek istedim. Bu şekilde görünüyor. Ütülü, ütüsüz. Şimdi nasıl ekledim motiflerimi? Buradaki 3 tane motifi biraz önce anlattığım gibi birbirine ekliyoruz. Ve bunları diğerine ekleye örüyoruz. Örerken. Ve bu şekilde bu baştaki 3 motif size anlattığımı burasıymış gibi düşünebiliriz şu an. Ve buradan birbirine hepsini nasıl eklediğimi buradan anlatacağım şimdi. Evet, bu şekilde motifimizi yine kulak yerine kadar örüyoruz. Şimdi burada bu köşesini de buraya birleştireceğim için şöyle bu köşeyi de buraya birleştireceğim için bu kadar ördüm. Şimdi nasıl birleştirdiğimi göstereyim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorduk bu gözümüzün üstünde ve 4 tane ikili trabzan yapıyorduk bu boşluğumuza. Ve bu kenarımızda 12 tane ikili trabzanımız oluyordu. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an 9 tane ikili trabzanımız var. Ve burada zincir boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Yine yapalım. 1 zincir boşluğuna 2 yine aynı zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi nasıl birleştireceğiz buraya? Şöyle bir tane zincirimizi çektik. Ve burada köşedeki şöyle çevirelim. Buradaki motifimizin buradaki köşesindeki zincir boşluğundan tığımızın arkasına aldık ipimizi. Şöyle zincir boşluğundan tığımıza geçirdik. Ve ilmeğimizi tığımıza doluyoruz ve bir tane kaydırma yapıyoruz buraya. Yani buradaki zincirin ilmeğinden çıkarıyoruz ipimizi. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 bir kez doladık tığımıza. Yine aynı modeli oluşturmaya devam edeceğiz kenar kısmında. Burada 3 tane yapmış olduğumuz ikili trabzan boşluğu vardı. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorduk. Motifimizi örerken de aynı şekildeydi. Ve devam ediyoruz. 12 tane ikili trabzan yapıyorduk bu arada. Birinci trabzanın tepesinden başlayarak hepsine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu köşemizi bu şekilde birleştirdik. Şimdi burada uygulayacağımız bir işlem yok.
Burayı motifimizin aynı olduğu şekilde şöyle şu motifimizi de göstereyim ben. Şu an burayı birleştirdik motifimizi ve burayı aynı şekilde öreceğiz. Yine 3 tane zincir çekip bu kenarımızı da aynı şekilde öreceğiz. Ve buradaki kulağımızın birini de öreceğiz ve buradaki kulağımızı ördükten sonra buraya birleştireceğim. Evet, buraya kadar motifimizin hepsini normal şekilde bu kulağını da örelim. Buraya kadar örüp geliyoruz. Buradaki kulağımızı da örelim. Buraya kadar örüp gelelim. Böyle dolaşıyoruz. Buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, şimdi buraya kadar ördük. Normal motifimizi buraya kadar bu şekilde ördük. Kulağımızın birini oluşturduk. Yine 6 tane sık iğne yapıyorduk ve burada diğer kulağımızı da oluşturduk ve birleştirme yerine kadar ördük bu şekilde. Evet, tığımızı takalım ve yine aynı yere birleştireceğiz. Burada bir tane zincir çekmiştik. Bu zincirin yanındaki hemen birinci trabzanın üstünde buraya bir kaydırma yapıyoruz. Birleştirirken kaydırma yapacağız artık. Evet, bir tane zincir çektik ve karşıdaki kulağımızın da buradaki birleştirme yerinden şuradan tığımızı takacağız. Evet, ipimizi şu şekilde tığımızın arkasında kalsın ve buradaki hemen birleştirme yerindeki buradaki birinci trabzanın tepesinden tığımızı geçirdik ve ilmeğimizi takarak bu şekilde bir kaydırma yaptık zincirimizin içinden. Evet, şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde ilmeğimizi tutup çıkardık. Ve burada şimdi yapmış olduğumuz trabzanın içinden tığımızı yine arkadan tutturduk. İpimizi şu şekilde arkaya doğru çektik. Evet, bu şekilde bir görüntümüz var. Şöyle tersini çevirdik motifin ve buradaki ilmeklerin içinden bu ucumuzu motifimize doğru ilmeklerin altından kaydırarak geliyoruz. Ve burada yukarıdaki ilmeğin birinden şöyle geçirerek düğümleyelim burada ucumuzu. Ve yine buradaki trabzanların içinden geçirerek kaybedeceğiz. Şöyle alta kadar ipimizi indirelim. Ve buradaki gözümüzün yanındaki trabzanların içinden şöyle tığımızı geçirdik. İpimizi dolayıp bu şekilde trabzanların içinden çıkarıyoruz. Ve bu ucumuzu kesiyoruz. Bu ucumuzu da biraz önce anlattığım şekilde aynı şekilde trabzanların altından geçirerek kaybedelim. Evet, bu şekilde oluyor birleştirme işlemimiz. Şimdi yine bir sonraki motifi birleştirmeyi de nasıl birleştirdiğimi anlatacağım. O motifimizi de yine örelim ve buradaki birleştirme yerine gelecek şekilde örüyoruz yine. Yani bu şekilde ortadan başlayıp normal örelim. Buradaki 3 tane zincir çektiğimiz yere gelene kadar örüyoruz. Ve burada birleştireceğimiz için burayı tekrar anlatacağım. Sonra tekrar burayı öreceğiz ve bu kulaklarımızı birbirine birleştireceğiz. Birinci motifte anlattığım gibi biraz önce. Ama ben bu motifte de anlatayım bunları. Motifimizi buraya kadar 3 zincir çektiğimiz yere kadar örüp gelelim. Evet, motifimizi bu kenara kadar örüp geldik. Köşeye kadar 12 tane yine bu kenarda ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine buradan köşesine birleştireceğiz motifimizi. Evet, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık zincir boşluğuna ve bir tane zincir çekiyoruz. Tığın arka tarafında kalacak ipimiz. Ve buradaki zincir boşluğundan bu motifimizin köşesinden tığımızı geçirelim. Ve buraya ipimizi tığımıza dolayıp bir tane kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, tığımıza doladık.
Ve buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yaparak kedimizin başını oluşturmaya devam edeceğiz. Yine bu kenarda birinci trabzanın tepesinden batarak hepsine ikili trabzan yapıyorduk motifimizde. Yine o şekilde yapacağız. Ve kulağımızı olduğu yere gelene kadar bu şekilde örelim modelimizi. Aynı buradaki gibi bu şekilde modelimizi uyguluyoruz. Kulağımızı ördüğümüz yere kadar örüp gelelim ve buraya birleştireceğiz daha sonra. Kulağımıza kadar örüp gelelim. Evet, kulağımızın olduğu yere kadar bu şekilde modelimizi birleştirdik. Şimdi yine sıramızı birleştirip kulağımızı yapmaya başlayalım. Burada her zamanki gibi 12 tane ikili trabzanımız var ve burada birinci trabzanın tepesinden bir kaydırma yaparak üst sıraya çıkıyoruz. Burada ilmeğimizi biraz genişletiyorduk ve gerideki en son yaptığımız buradaki ikili trabzanın tepesinden batarak bu şekilde bir kaydırma yapıyorduk. Ve kulağımızı yapmaya başlıyorduk. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektikten sonra ipimiz tığımızın önünde kalsın. Buradaki 3 tane zincir boşluğundan şöyle tığımızı takalım. Ve şimdi ipimizi tığımıza doluyoruz. Ve burada 1-2 tane zincir atlayıp 3. zincirden tığımızı taktık. İpimizi bu şekilde çıkardık. Tığımızdaki bütün ilmekleri bu zincirde arada kalıyor. Hepsini beraber bir seferde tığımızdan çıkardık. Tığımıza doladık. Önümüzdeki zincirden batıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. İkili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Bir kez doladık. Önümüzdeki zincirden yine ilmeğimizi çıkardık. Birisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Ve üçlü trabzan yaptık. Tığımıza 2 kez doladık. Ve önümüzdeki zincirden yine aynı şekilde kulağımızı örüyoruz. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Evet, burası aynı şekilde ilerliyor. Yine buradaki boşluğun içindeki ilk trabzanın tepesinden batarak sık iğnemizi yapalım. 6 tane sık iğne yapıyoruz buraya. Altı tane sık iğnemizi yaptık ve birinci trabzanın hizasına geldik. Yine 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimiz tığımızın önünde. Yine buradaki modelimizin köşesindeki zincir boşluğundan tığımızı geçirdik. Bir kez ipimizi doluyoruz. Ve 1-2 tane zincir atlayıp 3. zincirden batıp ilmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki ilmeklerin hepsini bir seferde şu şekilde örüyoruz. Tığımıza doladık ve önümüzdeki zincirden yine ikili trabzan bir kez doladık. Önümüzdeki zincirden üçlü trabzan, tığımıza 2 kez doladık. Önümüzdeki zincirden yine üçlü trabzan yapıyoruz ve burada birleştirme yerimize geldik. Şimdi burada bir zincir çektikten sonra yaptığımız ilk trabzan var. Yani buradaki boşluğun içine battığımız 1, 2, 3, 4 saydığımızda dördüncüye dek gelenden tığımızı geçirip bir kaydırma yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızın arkasında kalacak ipimiz. Ve burada bu kulağımızı yaptığımız hemen buradaki kaydırma yaptığımız yerden tığımızı geçirelim. Ve ipimizi üstüne alıp buradaki ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Bu kadar birleştirme işlemimiz. Siz farklı şekillerde de birleştirebilirsiniz. İsterse iğne ile hepsini dikebilirsiniz. Ya da değişik değişik kendiniz farklı şekillerde de birleştirme uygulayabilirsiniz.
Ben bu şekilde daha düzgün durduğunu düşündüğüm için bu şekilde birleştirdim. Siz daha farklı da birleştirebilirsiniz. Evet. Bu ucumuzu çıkardık bu şekilde. Ve burada aynı battığımız boşluktan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi dolayıp arka yöne doğru çektik. Şöyle buradaki motifimize doğru ipimizi ilmeklerin altından arasından geçirerek şöyle gizleyeceğiz. Burada bir tane düğüm atıyorum. Ve ucumuzu gizlemeye devam ediyoruz. Trabzanların arasından şöyle trabzanların içinden geçirerek ucumuzu kaybedelim ve bu fazlalık gelen ucumuzu kesiyoruz. Evet, bu şekilde motifimizin birleştirmesi de bu uçlarımızı iyice sıkıştırıp biraz önce anlattığım şekilde burada içinden yürüterek kaybedeceğiz. Evet, bu şekilde oluyor birleştirme işlemimiz. Şöyle ben çantamız için 3 sıralı motiften oluşan bir çanta düşündüm. Bu çantanın ön ya da arka kısmı. Buradaki bir tane olan sıramız çantanın yan kısmı. Buradaki 3 tane olan sıramız da çantanın ön ya da arka kısmı. Yani şu şekilde kıvırdığım zaman şu önle arkası burası oluyor. Önü arkası burası yana oluyor. Ve bu yana da bir sıra 3 tane üçlü kedi motifi ekleyeceğim. Bu tabana da yine 3 tane kedi motifi ekleyerek tabanını oluşturacağım. Eğer anladıysanız siz o şekilde devam edebilirsiniz. Yine de anlamayanlar varsa ya da daha detaylı anlamak isteyenler olursa buraya şimdi kendiniz yapın bir tane motif. Ve bu motifi ekleyin aynı anlattığım şekilde. Bu köşeyi buraya birleştirin. Bu kulağı buraya birleştirin. Bu kulağı buraya birleştirin. Ve bu arada da iki kulağı bu şekilde birbirine birleştiriyorduk. Aynı şekilde bir tane daha motif örüp buraya birleştirin. Ve buradaki kenar kısmını nasıl birleştireceğimi ben size anlatacağım. Buradaki motife kadar bir tane motif birleştirelim. Ben buradaki motifi örüp gelelim. Evet, motiflerimizi birleştiriyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra motif birleştirdik yan yana. Üçerli şekilde tek tek hepsini birbirine birleştirdik. Şimdi şöyle 3 grup çantanın ön kısmı için, 3 grupta arka kısmı için ayırdığımızda bu ortadaki kısım şu şekilde çantanın yan tarafı olacak. Şöyle kıvırdığımız zaman evet, çantamızın yan kısmı burası. Şimdi bu kısmı örüyoruz. Bu kısımda hem buradaki motifimizi hem buradaki motifimizde şu şekilde ikisine bir ekleyeceğiz motiflerimizi. Evet, şöyle motifimizi yine bir tane motifimizi örüp geldik. Şuradaki gözümüzden sonraki alttaki köşede birleştiriyorduk. Bunlar aynı yaptığımız gibi. Şimdi yine bu şekilde köşeye kadar örüp geldik. Ve şöyle köşeye geldiğimizde buradaki en yukarıdaki kedimize yine şu şekilde motifimizi birleştireceğiz. Evet, 12 tane ikili trabzan yapıyorduk kenar için. Şimdi bir tane zincir çekip birleştiriyoruz. Her zamanki gibi köşemize. Evet, bir tane zincirimizi çektik. Ve buradaki motifimizin de zincir boşluğuna buradaki tığımızı takıyoruz. Ve buradan bir kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi 2 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doladık. Ve kedimizin çenesini bu alt kısmı yapmaya devam ediyoruz. Ve buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorduk. Ve buradaki bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaparak motifimizi oluşturmaya
devam edeceğiz. 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine 12 tane ikili trabzanımızı yapıp gelelim. Bu kenara kadar, buraya kadar 12 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, kenara kadar örüp geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve buradaki zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Diğer motifimizde de bu şekilde yapmıştık. 12 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bu köşemizi de yine birleştireceğiz çantamızın yan kısmı için. Şöyle kıvıralım. Ve burada şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Evet, 2 tane zincir çektikten sonra buradaki motifimizin zincir boşluğundan batarak burada bir kaydırma yapıyoruz. Ve buraya bir tane zincir çektik. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine normal motifimizi örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Aynı boşluğa. Yan kısmını da örmeye devam edeceğiz. Burada da 12 tane ikili trabzan yapıyorduk. Evet, hepsine bu şekilde buradaki zincir boşluklarına ikişer tane ikili trabzan yapıyorduk. Burayı normal öreceğiz yukarıya kadar. Ve buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve buradaki zincir boşluğuna 4 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine bu şekilde modelimiz şu anda şöyle görünüyor. Yani burayı da bu yan kısmı da aynı bu motifimizi de anlattığımız gibi 12 tane ikili trabzan yaparak buraya kadar örüp geldik şu an. Evet, burada birleştirme yerine geldik. Şimdi burada birinci trabzanın tepesinden buradaki zinciri atlıyorduk ve birinci trabzanın tepesinden batarak bir kaydırma yapıyorduk kulağımızı yaparken ve bu arkada kalan birinci trabzanın tepesinden bu şekilde tığımızı geriye doğru takarak bir kaydırma yapıyorduk buraya ve kulağımızı bu şekilde yapıyorduk. Ama şimdi buradaki motifimizde kulağımızın dibine ekleyeceğimiz için şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki kulağımızın hemen altındaki boşluktan buradaki trabzanın tepesinden şöyle göstereyim. İlmeğimizi çıkarıp bir kaydırmayla birleştirdik. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar buradaki boşluğa gelmemiz gerekiyor. Birinci trabzanın tepesine. Onun için önümüzdeki zincirden batarak bir tane kaydırma yapıyoruz burada. Burada geriye doğru battığımız trabzanın üstüne de batarak bir kaydırma yapalım. Böyle daha düzgün duracak. Şimdi 6 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kulağımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ve 1, 2, 3. zincirimizin tepesinden batıyoruz. Aynı motifi de anlattığım şekilde kulağımızı öreceğiz. Bir tekli trabzan, bir ikili trabzan, bir kez dolayarak üçlü trabzan, 2 kez dolayarak sonuncu zincirimize
Yine ikişer ikişer örerek üçlü trabzan yaptık. Ve buradaki birinci boşluğun içindeki buradaki birinci trabzanın tepesinden bir sık iğne yaparak kulağımızın birini oluşturduk. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorduk. Yine 6 tane sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. 6. sık iğnemiz buradaki gözümüzün birinci trabzanına denk geliyor. Yine 6 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6. Tığımıza doladık. Ve geriye doğru sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden batıyoruz. Hepsini bir seferde ördük. Diğer zincire ikili trabzan. Diğer zincire üçlü trabzan. Diğer zincire 2 kez doluyoruz tığımıza ve üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, kulağımızı bu şekilde örüyorduk zaten. Motifi yaparken de anlatmıştım size. Şimdi burada yine bir tane zincir çektiğimiz ilmeğimizin yanındaki ilk trabzandan batarak kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincirimizi çektik. Ve yine karşıdaki motifimizi şöyle tuttuğumuz zaman buradaki karşıdaki motifimizin kulağının dibinden şuradaki trabzandan yine tığımızı geçirdik. Ve buraya bir kaydırma yaptık. Evet, şimdi ipimizi keseceğiz. Aynı anlattığım şekilde. Burada aynı anlattığım şekilde buradakileri yaparken de anlatmıştım size. Bu arada ben bu düz parçayı bunları ördükten sonra ütüledim. Katiple ördüğüm için daha düzgün durması için hem önünden hem tersinden ütüledim. Siz de ütüleyebilirsiniz. Burada ipimizi kesiyoruz. Evet, ilmeğimizi buradan çıkaralım. Ve burada en son kaydırma yaptığımız yerdeki boşluktan tığımızı geçirdik. İpimizi çantanın iç yönüne doğru çektik. Şöyle biraz sıkıştıralım burada. Çok bol kalmasın. Şöyle çeviriyoruz. Ve burada arkada zincirlerin ilmeklerinden geçirerek, kaydırmaların ilmeklerinden geçirerek çantanın ters yüzünde ucumuzu kaybedeceğiz. Burada herhangi bir yerde bir tane düğüm atalım. Ve ilmeklerin altından ucumuzu kaybedelim. Daha önce zaten ucumuzu nasıl kaybettiğimi size anlatmıştım. Aynı şekilde buradaki trabzanların içinden şöyle ipimizi çıkararak fazla gelen ucumuzu kesiyoruz. Bu ortadaki ucu da nasıl kaybettiğimizi anlatmıştım. Aynı şekilde trabzanların içinden yürüterek ucumuzu kaybedelim. Evet, bu şekilde ekliyoruz. Burayı da, bu kısmı da. Şimdi bir sonraki motifi de anlatayım ben. Nasıl birleştirdiğimi. Örüp gelelim. Buradaki motifi de son sıraya kadar örüp geliyoruz. Evet, birleştireceğimiz yere kadar yine motifimizi örüp geldik. 12 tane ikili trabzan oluyordu bu kenar için. Ve şöyle yine çevirelim çantamızı. Evet, burada 3 tane ikili trabzan yapıyorduk aynı boşluğa ve şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki motifimizin bu alttaki köşesinden yine ekleyeceğiz bu şekilde. Motifimizi şöyle bir kaydırma yapalım. 2 tane zincir. Ve buradaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve diğer köşemize gelene kadar burada hepsine birer tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, 11 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi buradaki boşluğa
bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu kenarda da toplamda 12 tane ikili trabzanımız oldu. Evet, şimdi buradaki köşemize birleştireceğiz motifimizi bu köşeye. Ve şimdi burada 2 tane zincir çekelim. 1 2 ve şu şekilde köşemizden buradaki 3 tane zincir çektiğimiz köşeden tığımızı geçiriyoruz. Ve buraya bir tane kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapacağız. Evet, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Burayı normal motifimizin kenarını ördüğümüz şekilde örüyoruz. Toplamda 12 tane ikili trabzan örüp geliyoruz. Evet, toplamda 12 tane ikili trabzanımızı ördük kenar için. Şimdi yine birleştirdiğimiz yere geldik. Burada yine birinci trabzanın tepesinden tığımızı takıyoruz ve bir kaydırma yaptık. Ve buradaki en son ördüğümüz ikili trabzana bu şekilde geriye doğru batarak bir kaydırma da bu şekilde yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Ve buradaki birleştirecek olduğumuz kedinin kulağının dibindeki buradaki en son yaptığımız trabzanın tepesinden şu şekilde hemen kulağın dibindeki trabzandan batıyoruz. Ve buraya bir kaydırma yapıyoruz. Evet, bir tane zincir çekelim. Ve buradaki birinci zincire bir tane kaydırma yapıyoruz. Ve bu alt sıradaki dönerek kaydırma yaptığımız trabzanın tepesinden de batarak buraya da bir kaydırmamızı yaptık. Şimdi 6 tane zincirimizi çekerek kulağımızı örüp hem birleştiriyoruz hem örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çektik. Şimdi bu üstteki kedimizin buradaki köşesinden tığımızı şöyle takıyoruz. İpimizi doluyoruz. Ve buradan 2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincirden batarak bu şekilde ilmeğimizi çıkardık ve tığımızdakilerin hepsini bir seferde örüyoruz. Aynı burada birleştirdiğimiz gibi aynı şekilde birleştireceğiz buraya kulakları. Sıradaki zincirden tığımızı taktık. 3 ilmeğimizi yine ikili trabzan olarak ördük. Ve bir kez doladık. Sıradaki zincire yine ilmeğimizi çıkardık. Birisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve sıradaki zincire batarak ilmeğimizi çıkardık. 4 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük. Üçlü trabzan yaptık. Şimdi yine buradaki gözümüzün içine burada yapmış olduğumuz böyle sayınca 1 2 3. trabzanımızın üstü gözümüzün içindeki buradaki ilk trabzan. Şöyle batarak buraya bir sık iğnemizi yaptık. Ve bu kenara 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yaptık ve gözümüzün hizasına geldik. Yine burada 6 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 ve burada yine motifimizi birleştireceğiz. Buradaki köşeye birleştiriyoruz. Tığımızı buradaki zincir boşluğundan geçirdik. İpimizi doladık.
Ve burada yine geriye doğru sayıyoruz. 1, 2, 3. zincirimizden bu şekilde tığımızı taktık. İlmeğimizi çıkardık. Ve tığımızdaki ilmeklerin hepsini bu şekilde bir seferde çıkarıyoruz. Tekli trabzan yapmış olduk. Tığımıza doluyoruz. Ve sıradaki zincirden battık. Buraya ikili trabzan. Tığımıza bir kez doladık. Sıradaki zincirden battık. Buraya bir üçlü trabzan. Tığımıza iki kez doluyoruz. Ve buradaki zincirden batıyoruz. Buraya da ikişer ikişer örerek üçlü trabzan yapıyoruz. Yine burada çekmiş olduğumuz bir tane zincirden sonra yaptığımız birinci trabzana, yani gözümüzün içine yaptığımız 1, 2, 3, 4. oluyor. Trabzanın tepesinden bu şekilde bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir yaptık. Ve şöyle hemen yanındaki kedimizin kulağının dibine yine batarak ilmeğimizi çıkardık. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi ipimizi keseceğiz. Bu motifimizi de bu şekilde birleştirmiş olduk. İpimizi çıkardık. Ve yine aynı kaydırma yaptığımız yerden şöyle çantanın iç yüzüne doğru buradaki trabzandan ilmeğimizi çekiyoruz çantanın iç yüzüne. Burada aynı şekilde trabzanımızı arkadaki zincirin kaydırmaların içinden geçirerek motifimizin olduğu yere kadar getirelim ve burada ipimizi bir düğüm atarak sabitleyelim. Ve yine ucumuzu kaybedeceğiz. Aynı anlattığım gibi daha önce de trabzanların altından geçirerek ucumuzu kaybediyoruz. Fazlalık ucumuzu kestik yine. Evet, bu ortadaki uçlarımızı da trabzanların içinden yürüterek kaybedeceğiz. Bitene kadar trabzanların altından yürütelim. Ve bu şekilde kenar kısmımız birleşmiş oldu. Çantamızın yan kısmı. Evet, K tipli ördüğümüz çantalar ütüledikten sonra daha düzgün görünüyor. Bu şekilde biraz daha sert olduğu için kabarık oluyor. Siz isterseniz ütülemeden de bırakabilirsiniz. Evet, buradaki motifimizi de aynı burada anlattığım motif gibi birleştirelim buraya. Örelim, birleştirelim ve çantanın taban kısmına ekleyeceğim motifleri örmek için, birleştirmek için görüşelim. Buraya bir motif örüp birleştirin. Burası çantanın yan kenarı. Bu şekilde. Şöyle. Evet, burası iki yan kenarı. Şimdi tabana da 1, 2, 3 tane motif ekleyeceğim. Bir tane motifimizi örüp gelelim. Birleşmesini nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Evet, motifimizi yine bu şekilde örüp birleştirme yerine kadar geldik. Yine boşluğumuzun içine 3 tane trabzanımızı yaptık. Ve bu kenarda zincirden sonra 12 tane ikili trabzanımız var. Şimdi burada da bir tane zincir çekelim. Ve bu şekilde çantamızın yanları, her yeri böyle bitti. Birleştirdik. Şimdi çantanın taban kısmını birleştireceğiz. Şu şekilde iki yanları olduğu için şöyle çeviriyorum ve bunun köşesinden birleştirerek başlayacağım. Yan kısmına gelen yeri burada, kedinin alt kısmına gelen yeri burada yanak kısmına gelecek. Bir tane zincirimizi çektik ve buradaki kedinin köşesindeki buradaki 3 tane zincir çektiğimiz boşluktan tığımızı takıyoruz. Kaydırmayla sabitledik. 2 tane zincirimizi çektik. Ve yine buradaki boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz.
Ve şimdi burada bir sıra boyunca bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Diğer köşeye kadar, buradaki köşemize kadar örüp geliyoruz. 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve birisini buradaki zincir boşluğuna yaptık. 12 tane oldu. Şimdi burada da bu şekilde yana gelene birleştirdikten sonra taban kısmımız bu şekilde birleşeceği için kulaklarımız alta gelen yere birleşecek. Bu köşemizi de bir tane zincir çekelim. Ve buradaki alttaki hemen şöyle taban oluşturacağımız için alttaki kedinin yine köşesinden bu şekilde bir kaydırma yapalım. 2 tane zincir çekelim burada. Ve buradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapalım. Evet, bu kenarımızda da kulak yapacağımız yere gelene kadar 12 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Kulaklarımızın olduğu yere kadar geldik. Şimdi yine burada birinci trabzanın üstünden kaydırma yaparak birleştirelim. Ve bu şekilde en son yaptığımız ikili trabzanın yine tepesine şöyle geriye doğru bir kaydırma yaparak bir üst sıraya çıktık. 6 tane zincir çekiyoruz burada yine. Evet, 6 tane zincirimizi çektik. Ve şimdi böyle bu alt kısmımızı birleştirmiştik. Bu şekilde çantanın tabanı burası olduğu için kulaklarını da buraya birleştireceğiz şimdi. Diğer kulağını da buraya birleştireceğiz. Zaten tabanımızı buraya birleştirdik. Evet, 6 tane zincirimizi çektik. Burası yanda kalacağı için şu sıradakini çekiyoruz. Bunu buraya birleştiriyorduk. Karıştırmayalım burada. Evet, buradaki zincir boşluğuna batıyoruz yine. Evet, ipimizi doluyoruz. Normal diğerlerini birleştirdiğimiz gibi aynı şekilde birleştireceğiz. Ve önümüzdeki zincirlerden 1-2 tanesini atlıyoruz ve 3. zincirden batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Yine hepsini bir seferde bu şekilde örüyoruz. Tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki zincirin tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Diğer zincire üçlü trabzan. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Diğer zincire ikişerli örerek üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde burası devam ediyor. Buradaki ilk trabzanın tepesinden batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Ve burada diğer kulağa kadar 6 tane sık iğnemizi yapalım. Altı tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 6 tane zincirimizi çekelim. Ve buradaki diğer köşemizden yine tığımızı takıyoruz. İpimizi doladık. Ve yine buradan saydığımızda 1 2 3. zincire batarak ilmeğimizi çıkardık ve hepsini bir seferde ördük. Bu şekildeydi birleştirme işlemi.
Şimdi üstüne doluyoruz ve ikili trabzan bir kez doladık. Üçlü trabzan iki kez doluyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi yine bu zincirden sonraki ilk ördüğümüz trabzanın tepesinden batarak kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Ve yine bu yandaki zincir boşluğundan batıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi burada yine ipimizi keselim. İlmeğimizi buradan çıkardık. Ve çantanın iç yüzüne doğru buradaki zincir boşluğundan ilmeğimizi içeriye doğru çekiyoruz. Ve yine aynı biraz önce hepsini de birleştirdiğimiz gibi çantanın ters yüzünde bu ipimizi aşağı doğru ilerleteceğiz. Evet, burada bir düğüm atalım yine. Yine burada trabzanların içinden geçirerek ucumuzu kaybediyoruz. Fazla olan ucumuzu keselim. Evet, bu şekilde tabanımıza birinci motifimizi birleştirdik. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Evet, şimdi tabanı için ikinci motifimizi de ördük. Şöyle bunu da yine bu şekilde diğerinin yanına buraya birleştireceğiz. Evet, yine 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada bir tane zincirimizi çekelim. Şöyle tabanımızı çevirdik. Yine buradaki motifimizin biraz önce yaptığımız eklediğimiz motifin köşesinden batıyoruz. Böyle tığımızı yine geçirdik. Aynı şekilde burayı birleştireceğiz. Şöyle kaydırmamızı yaptık. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve diğer karşıya kadar 12 tane ikili trabzanımızı yapıp geliyoruz. Evet, 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyoruz. Ve burada çantamızın tabanındaki motifimizin köşesindeki üçlü trabzanın içinden yine motifimizi buraya birleştirelim. Bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Ve buradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve kulağımızı öreceğimiz yere kadar 12 tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, şöyle 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine burada birinci trabzanımıza bir kaydırma yapalım. Ve şu şekilde en son ördüğümüz ikili trabzanın tepesinden
Kaydırmamızı bir kez daha yapıyoruz geriye doğru. 6 tane zincirimizi çekerek kulağımızı örüp tabanı diğer karşıya birleştirerek kulağımızı devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6, yine 6 tane zincirimizi çektik ve karşıdaki şöyle koyduğumuz zaman tabana tek gelen önümüzdeki motifimizi şöyle köşesinden tutturarak birleştireceğiz. Yine bu motifimizi tığımıza doluyoruz ve saydığımız zaman 2 tanesini atlıyoruz. Üçüncüsünden ilmeğimizi çıkardık. Hepsini bir seferde ördük. Tığımıza doladık. Sıradaki zincirden yine ikili trabzan tığımıza doluyoruz. Sıradakine üçlü trabzan, 2 kez doladık. İkişerli örerek yine üçlü trabzan. Aynı şekilde birleştiriyoruz burayı. Evet, 6 tane sık iğne yapıp 6 tane zincirimizi çektik. Şimdi diğer köşesinden motifimizin yine tığımızı geçiriyoruz. Üstüne dolayalım. Ve buradaki 3. zincirden yine ilmeğimizi çıkarıyoruz. Hepsini bir seferde ördük. Tığımıza doladık. Evet, sıradan zincirlerimize devam ediyoruz. İkili trabzan, üçlü trabzan, üçlü trabzan yaparak kulağımızı yine oluşturalım aynı şekilde. Ve yine burası aynı şekilde buradaki trabzanımıza zincirin yanındaki kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektik ve biraz önce tabanımızda birleştirdiğimiz motifimizin yine bu kulağının hemen dibindeki aynı şekilde birleştiriyoruz burayı. Yukarıdaki motifler gibi. Burada ipimizi keseceğiz. Ucumuzu çıkardık. Ve yine çantanın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Aynı yerden. Evet, ve anlattığım şekilde ucumuzu içeride kaybedelim. Burayı göstermeyeyim. Şimdi buradaki sonuncu motifimizi de buraya birleştireceğiz. Evet, örüp gelelim bu motifimizi de. Evet, sonuncu motifimizi de ördük ve birleştireceğimiz yere kadar yine bu kenarda 12 tane ikili trabzanımızı örüp geldik. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. Ve şu şekilde yine çevirdik. Çantamızın taban kısmı burası. 2 tanesini birleştirmiştik. Şimdi üçüncüyü birleştiriyoruz. Sonuncu motifimiz. Evet, yine bu biraz önce birleştirdiğimiz motifin köşesinden tığımızı geçirelim. Buraya bir kaydırma yapıyoruz. 2 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapalım. Ve yine buradaki köşemize gelene kadar 12 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, kenara kadar 12 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada 2 tane zincirimizi çekelim. Ve bu alttaki
motifimizin köşesinden yine şu şekilde tığımızı geçirdik. İpimizi de alıp kaydırmamızı yaptık. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Ve bu kenar için 12 tane ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Evet, yukarı kadar yine aynı şekilde 12 tane ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet, kenara kadar örüp geldik. Şimdi yine birinci trabzandan bir kaydırma yapıyoruz. Ve gerideki sonuncu trabzandan bu şekilde yine ilmeğimizi alıp kaydırmamızı yaptık. Şimdi burada bir tane zincir çekelim. Ve tabanımızda bu kenarı da birleştirmek için bu şekilde buraya birleştireceğiz. Bir tane zincir çektik ve buradaki motifimizin köşesinden tığımızı geçirelim. Buraya bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çektik ve buradaki ilk çekmiş olduğumuz zincirin üstünden bir tane kaydırma yaptık. Ve yine buradaki trabzanımızın üstünden bir kaydırma daha yapıyoruz ve kulağımızı oluşturmaya başlayacağız. 6 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, yine buradaki motifimize kulağımızı birleştireceğiz. Aynı şekilde ipimizi doladık. Yine buradaki 3. zincirimizden batalım. Hepsini bir seferde ördük. Tığımıza doladık. İkili trabzan. Tığımıza doladık. Üçlü trabzan. Tığımıza 2 kez doladık. Yine ikişer ikişer üçlü trabzanımızı ördük. Ve burası aynı şekilde 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve 6 tane zincir çekip geliyoruz. Evet, 6 tane zincirimizi çektik ve buradaki aynı motifimizi diğer köşesine de kulağımızı birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi doladık. 3. zincirden batıyoruz. Hepsini bir seferde ördük. İkili trabzan. Üçlü trabzan. 2 kez doladık. İkişer ikişer üçlü trabzan yaptık yine. Evet, buradaki aynı trabzanımıza kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincir çektik. Ve yine buradaki kulağımızın dibinden kaydırmayla bunu karşıya sabitliyoruz. Bütün motiflerimizi de bu şekilde yapmıştık. Evet, burada ipimizi keselim. Aynı şekilde bu ucumuzu içe doğru çekip kaybedeceğiz. Evet, çantanın iç yüzünde bunu gizleyebiliriz. Şimdi gizlemesini göstermeyeyim. Zaten daha önce anlattığım gibi çantanın içinde trabzanların arasından iç yüzünde ucumuzu kaybedelim. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimiz bitti. Tabanımız da böylece birleşmiş oldu. Şimdi uçlarımızı temizleyelim. Çantamızı ütüleyelim. Ve ne kadar ip gittiğini ve kaç santim olduğunu size söyleyeyim.
Evet, ben bu şekilde deri bir askı tercih ettim. Askı olarak. Siz isterseniz askısını kendiniz örebilirsiniz. Ya da siz de hazır askılar kullanabilirsiniz. Bu şekilde çarpı çarpı şeklinde buraya askılarımızı diktim. Diğer askımızın da bir tarafını diktim. Bu şekilde diğer tarafını size anlatmak için şimdi sizinle beraber dikelim. Şu şekilde 2 kat olacak şekilde yine kağıt ipimizi iğnemize takıyoruz. Bu kadar uzunluk yeter. 25 santim, 30 santim kadar bu uzunluğumuz yeterli. Şimdi şöyle kedimizin iki kulağının arasındaki buradaki trabzanlarımızdan şu birinci trabzanla ikinci trabzanın arasındaki buradaki boşluktan ipimizi şöyle çantanın iç yüzünden dışına doğru çıkaralım. Ve şu kadar bir kısım fazlalık olarak bırakalım. Daha sonra içinden yürüterek kaybedeceğiz bu ucumuzu. Şimdi burada derimizin 3 tane deliği var. Böyle yan yana 3'er tane deliği var. Bu en soldaki delikten buradan iğnemizi çıkarıyoruz. Şu ucumuzu da tutalım elimizle. Kaçmasın diye. Evet, iyice ipimizin sonuna kadar derimizi ittirdik. Şimdi burada çaprazına gelen deliğimizden iğnemizi geçiriyoruz. Ve buradaki arkadaki 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapmıştık burada. O trabzanların şöyle 1, 2 tanesini atlayalım. Ve burada 4 tane olan trabzanımızın ortasındakinden iğnemizi arkaya doğru çıkardık. Ve bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Çarpımızın tek tarafı. Evet, iplerimizin düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Yine eşitleyelim iyice uçları. İyice ayarlayalım burada. Zaman kaybı olmasın. Ben hızlı bir şekilde geçeyim. Siz düzgün gelecek şekilde ayarlayın. Şimdi buradaki 2 tane olan trabzanımızın yanından iğnemizi üste doğru çıkarıyoruz. Ve buradaki karşısına denk gelen aynı deliğin içinden iğnemizi geçirelim. İpimizi çıkarıyoruz. Evet, tersinden de bu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi yine çaprazına denk gelen delikten buradan iğnemizi geçirelim. Uçlarımızı iyice düzeltelim burada üst üste binmesin. Şöyle derimizi kakalım. Burada da yine kulağımızın yanından şöyle saydığımız zaman 3 tane burada sık iğne yapmıştık. 2 kulağın arasında. 1, 2, 3. sık iğnenin şöyle üstteki kanatlarından çantamızın iç yönüne doğru ipimizi çekiyoruz. Ve kulağımızın yanındaki bir sık iğneyi gerisine gelecek şekilde iğnemizi buradan çıkaralım. Ve buradaki deliğimizden de askımızın üstünden yine ipimizi öne doğru alıyoruz. İyice sıkıştıralım uçlarımızı. Bu şekilde göründü iç yüzünde de. Şimdi tam çaprazda olacak şekilde ipimizi böyle ayarladıktan sonra buradaki deliğimizden çantanın iç yönüne doğru iğnemizi taktık ve bu şekilde iç yönünde içeri doğru çıkardık. Şimdi tam bunun karşısına denk gelen buradaki deliğimizden çantanın iç yüzünden dışına doğru iğnemizi geçirelim. Altta da trabzanların arasından biraz önce geçirdiğimiz yerden yine geçiriyoruz iğnemizi.
Şu uçlarımızı çekiştirelim, düzelsin. Şu şekilde. Şimdi burada da yine çaprazına gelecek yerden köşeden iğnemizi geçirelim. Ve alttaki trabzanların arasından şöyle iğnemizi geçirdik. Ve buradaki trabzanların arasından da çantanın iç yüzüne doğru iğnemizi geçiriyoruz. Bu şekilde dikiyoruz askımızı. Ve şimdi bu uçlarımızı çantanın iç yüzünde gizleyeceğiz. İpimizi kestik. Ve burada trabzanların arasından geçirerek uçlarımızı şöyle görünüyordur inşallah. Şuradaki ördüğümüz yerden trabzanların arasından yukarı doğru uçlarımızı gizleyelim. Evet, burada hiçbir kural yok. Sadece gizlemek amacımız. Herhangi ilmeklerin altından geçirerek uçlarımızı gizleyelim. Şimdi biraz önce diktiğimiz yerdeki buradaki ilmeklerin altından şöyle tutalım. Tek tek de geçirebilirsiniz. Nasıl daha kolay olursa sizin için o şekilde yapın. Şimdi burada uçlarımızın sağlam olması için ben şu şekilde geriye doğru da biraz içinden yürüteceğim. Şöyle ilmeklerimizin yine altından uçlarımızı aşağı doğru biraz daha yürütelim ki sağlam olsun dikiş yeri. İsterseniz siz düğümleyebilirsiniz burada uçlarınızı. Ben düğümlemeden bu şekilde gizliyorum. Geri geri biraz yukarı biraz aşağı iyice sağlamlaştırıyorum bozulmaması için. Siz düğümleyip de kaybedebilirsiniz. Evet, bir müddet yürüttükten sonra şimdi uçlarımızı keseceğim. Zaten eğer astar dikecekseniz astarın içinde kalıyor bu fazlalık uçlarımız. Şimdi keselim burayı çantanın ön yüzünde görünmesin diye. Evet, bu şekilde göründü. Ters yönü. Evet, ön yönünden de bu şekilde bir görüntümüz oldu. Yani siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz askısını kağıt ipten ya da farklı iplerle ya da farklı askılar kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde oluyor askılarımız. Şöyle. Evet, askılarımızı diktikten sonra ben bu şekilde çantamızı astarladım ve çıt çıt diktim. Astarlamanın tarifini de bu videodan sonra size anlatacağım. Şimdi böyle motifleri birleştirdiğimiz zaman bu köşelerimizde bu şekilde açıklıklar kalıyordu. Ve ben buradaki açıklığımızı diktim. İsterseniz dikebilirsiniz iki kenarına da, isterseniz bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz. Burası da bu kenar gibi açık görünüyordu dikmeden önce. Dikince daha düzgün göründü bence. Nasıl diktiğimi şimdi size de anlatayım. Eğer siz de bu köşeleri dikmek isterseniz.
Şöyle ipimizi içten dışa doğru buradaki trabzanımızın ilmeğinden geçirelim. Biraz fazla kalacak şekilde ucumuzu bıraktık. Ve aynı ilmekten tekrar döndürelim sağlam olsun diye. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi bu ucumuzu da içinden yürüteceğim. Karşılıklı denk gelen trabzanları şöyle trabzanların tepesinden ve karşısındakinden bu şekilde dikerek birleştireceğim hepsini. Bu ucumuzu da içinden yürütelim. Bir sonraki trabzandan batıyoruz. Şöyle sıkıştıralım. Hepsini birbirine bu şekilde dikiyoruz. Ucumuz da içinde kalsın. Siz tığla da birleştirebilirsiniz. Nasıl daha kolay olursa o şekilde yapın. Kaydırma yaparak birleştirebilirsiniz. Bütün trabzanlar bitene kadar bu şekilde birleştirdik. Kenarımızı. Şimdi burada bir tane düğüm atalım. Sonuncu trabzanlarımızın olduğu yerde şu şekilde düğüm atıyoruz. Evet, bir kez düğüm attıktan sonra şimdi dikmiş olduğumuz aynı dikişlerin altından geçirerek ucumuzu kaybedelim burada. Ve fazlalık ucumuzu kesiyoruz. Evet, bu şekilde birleştirdim köşelerimizi. Böyle daha düzgün göründü bana. Siz isterseniz birleştirmeden de bırakabilirsiniz buraları. Evet, çantamızın örülüşü bu kadardı. Şimdi size ölçülerini vereyim. Çantamızın eni 40 santim. Çantamızın uzunluğu 35 santim oldu. Şu motifimizin altına kadar ölçtüğümde 35 santim oldu. Ama şuraya kadar ölçersek şöyle tekrar ölçelim. 30 santim. Şu 3 motifimiz 30 santim. Diğeriyle yarım olanla beraber 35 santim ölçümüz oldu. Askının uzunluğunu da vereyim ben. Eğer kendiniz örmek isterseniz askısını ne kadar öreceksiniz? Şöyle ölçelim. 70 santim. Benim askımın birinin uzunluğu 70 santim. Evet, bu şekilde çok büyük, güzel bir çantamız oldu. Kedi motifli, gayet şık, düzgün bir çantamız oldu. Astarın içine cep de yaptım bir tane. Eğer bu astarlamayı da merak ediyorsanız kanalımda paylaştım, bunu da bu videodan sonra paylaşacağım. Evet, bu şekilde gayet güzel, şık, kullanışlı bir çantamız oldu. Büyük, geniş bir çantamız oldu. Ben ağız kısmına çıt çıt tercih ettim. Ama siz kapak da örebilirsiniz ya da fermuar da dikebilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Çantamıza 370 gram ip gitti. 370 gram ip yeterli oluyor. Rengarenk de örebilirsiniz. Tamamen size kalmış tasarımı. Bu şekilde arka yüzü de ön yüzü de. Eğer beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum.